Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda değişen makyajı ve stiliyle gündemde olan Ebru Gündeş'in bu güzel doğal makyajını kendime uyarlayacağım. Birçok ünlüyle olduğu gibi Ebru Gündeş'e de çalışan çok sevgili arkadaşım Rıfat Yüzak da bu makyajda harika fikirleriyle ve tüyolarıyla bizle birlikte olacak. Merhaba herkese. Hoş geldin Rıfat'cığım, Hoş bulduk. nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Çok heyecanlanıyorum ben. Biz bu makyajı yaparken de gerçekten çok keyif alarak, çok eğlenerek yaptık. Ben her defasında Rıfat'tan her gün yeni bir şey öğreniyorum gerçekten. Benim özel günlerimde de Rıfat çokça makyajımı yapmıştır. Rıfat'ın setlerinde de ben çok isteyerek bulundum bugüne kadar. Ve her gittiğimde de, her Rıfat'la bir araya geldiğimde mutlaka yeni bir şey öğrendim. Beraber bir sürü keşifler yapıyoruz yani. Aynen öyle. Umarım siz de çok keyif alarak izlersiniz. O zaman iyi seyirler diliyorum. Hemen izleyin o zaman. Görüşürüz. Güle güle. Hoşçakalın. Evet, şimdi başlıyoruz. Önce fondötenden başlıyorum o zaman Rıfat'cığım. Ben daha çok bu tarz makyajlarda, bir de Ebru Gündeş'in de cildini gördüğümde böyle çok glowy, böyle çok sağlıklı bir cildi olduğunu fark ettim. O yüzden de aklıma ilk gelen daha ince ve parlak bir fondöten kullanmak oldu. Bunun için Face Body kullanacağım. Ne dersin? Ben de hep böyle ince fondötenler kullanıyorum. Yani her markanın en ince fondöteni tercih ediyorum. Süper. Her makyajımda. Süper. Onun için çok uygun bir fondöten bence. Tamam, bunun için de ben şey kullanacağım. Genelde Face Body gibi ince fondötenlerde Sigma'nın F50'sini kullanacağım. Bunun muadilleri de var tabii Aynen, ama. çok uygun olacaktır. Madileri de var bir sürü. Çok azar azar alıyorum ama genelde ben azar azar gidip daha sonra ikinci, üçüncü katı yapmaya çalışıyorum. Aynen, ben de öyle yapıyorum. Tamam, Birden çok süper. fazla aldığında kontrol edemiyorsun çünkü ürünü. Evet, biraz çizgi oluyor ya da kontrolü zor oluyor. Aynen. Özellikle Face Body'de ben genelde bunu yaşıyordum ama sonra senden öğrendiğim makyaj hileleriyle artık daha azar azar kullanıp daha sonra arttırmaya başladım. Aynen, her üründe geçerli bu. Azalıp fırçayı bastırmadan uygulamak çok önemli. Yani en önemli taktiği bu, azalıp fırçayı Süper. bastırmamak. En güzeli mesela sen görerek ilerliyorsun. İnsanlar ezbere gidiyor. Mesela bakıyorsun nerede ihtiyaç varsa oraya Tabii. dokunuyorsun. En önemlisi o bence. Çünkü bu çoğu insanda ben görüyorum ezbere gidiyorlar. Bakmadan mı diyorsun? Aynen, bakmadan bir ikinci katı yapayım, üçüncü katı yapayım. Mesela ben sana dikkat ediyorum, hep şey yapıyorsun. Hani belli olan işte ya da işte ihtiyaç olan Evet, yerlere ihtiyaç gidiyorsun. olan yerleri daha çok uygulamaya çalışıyorum. Çünkü azın çaresi var. Bir kat daha arttırabilirsin ama çok sürdün mü Aynen. Makyajda en önemli şeylerden onun bir tanesi. daha sonra çaresi yok. Komple silmeniz gerekecek. Çok fondöten görüntü olduğunda da o çok kötü Bir de duruyor. hiç unutmamak lazım, yüzünüzü boyuyorsunuz yani. Hani ona göre hassas davranmak gerekiyor, o kadar az kullanmak gerekiyor. Çok doğru. Şimdi sıra geldi gözaltı kapatıcısına. Fondötenle cildimi fark ettiyseniz çok kapatmadım. Sadece bir baz oluşturdum. Gözaltı kapatıcısında da aynı şeyi yapmayı düşünüyorum Rıfat'cığım. Gözümün altını yine çok kapatmadan çok hafif yine bir baz oluşturup bir aydınlık katacağım. Aynen, çok doğru Tamam, bence de. süper. O zaman başlıyorum. Gözaltım için elimdeki en ince kapatıcı olan MAC'in Mineralize serisini kullandım. Siz de elinizdeki en ince gözaltı kapatıcısıyla göz altlarınızı benim gibi çok hafif şekilde kapatabilirsiniz. Evet, sıra geldi göz makyajıma. En heyecanlandığım bölüm. Rıfat'cığım, ben göz bazı olarak, yani far bazı olarak MAC'in Painterly'sini kullanacağım. Bu arada bildiğim kadarıyla siz de eğer elinizde far bazı yoksa direkt farla da başlayabilirler. Ya da Aynen. herhangi bir... Bu biraz daha kalıcı olmasını sağlıyor. Ha, aynen daha öyle. kolay ilerlemesini sağlıyor. Tamam, ben de MAC Painterly kullanayım ki daha kalıcı olsun makyajım. Burada far olarak ten renginizle aynı ton ya da yarım tonda koyu bir far kullanabilirsiniz. Ben bunun için bu ikisini birbirine karıştırıyor olacağım. Şimdi bronz bir pudrayla gözlerimi ve yüzümü boyutlandıracağım. Bunun için teninizden 1-2 ton mat bir bronzer kullanabilirsiniz. Burada tabii en önemli nokta, zannediyorum ki kontürleme yapacağımız noktada nereye Orayı kontürleme bulmak. yapacağımızı bulmak. Bunun Ya- için en pratik ne yapabiliriz Rıfat? Bana en çok sorulan soru bu. İnsanların orada kafası karışıyor. Aslında o kadar kolay ki bunu yapmak. Sadece yanaklarını içeri çekip aynen oluşan şu çukura birazcık bronz pudra sürmek, bu gölgelemek. Hiç yani öyle abartıp koyu kremler, bir şeylere gerek yok. Günlük hayatta sadece yanağını içeri çek. Oluşan çukura bronz pudra sür. O kadar bir şey Zaten bu. sen doğallığı bildin bileli hep Aynen. çok sevdin. Tamam, süper, o zaman gördüğünüz gibi bu kadar kolay aslında, hiç gözümüzde büyütmemize gerek yok. Şimdi çok az bronz pudramı alacağım. Yanaklarımı içine çekip
şu kısımlara kontur uygulaması Aynen. yapacağım. Çok az almak önemli. Tamam. Gördüğünüz gibi şu hareketi yaptıktan sonra aslında yapması son derece kolay. Fırçamda kalanları da alnımın köşelerine uyguladım. Ve hatta çok az da şu burun kenarlarıma, burun ucuma, yanaklarıma ve alın köşelerime. Şimdi bu uygulamayı açıkçası daha önce hiç bilmiyordum. Evet, daha önce kontür uygulamasını yüzünde yapıyordum ama gözlere derinlik vermeyi, bronzerla yapmayı daha doğrusu Rıfat'tan öğrendim. Bu en kolayı bu bence. Ben Çok rahat enteresan ediyorum. ve çok pratik. Şimdi gözlerime de aynı şekilde aynı bronzerla derinlik vereceğim. Çok kolay, son derece kolay. Yine karıştırma fırçamla katlanma yerine şu şekilde, doğru yapıyorum değil mi Rıfat? Aynen böyle. Tamam. Bastırmadan hafif hareketlerle fırçanın ucuyla. Fırçanın ucuyla bastırmadan. Az ürün alınca zaten çok rahat bir şekilde oturuyor. Evet, çok ürün aldığın zaman dağıtamıyorsun ama azalınca. Şimdi aynı bronzerla kirpik diplerime de uygulama yapacağım ama çok çok hafif hareketler. Burada çok zedelemeden ve çok sağa sola hareket yapmadan mümkün olduğunca nazik. Evet, şimdi sıra geldi. Zaten belirginleştirmiş olduğum bölgeleri birazcık daha koyulaştırarak daha da belirginleştirmede. Şimdi şu tonu alıp aynı geçtiğim yerlerden karıştırma fırçamla birazcık daha koyulaştıracağım. Yine çok bastırmıyorum. Fırçanın ucuyla hafif hareketlerle. Şimdi paletteki şu koyu tonla devam ediyorum. Yine aynı yere aynı hareketlerle. Çok bastırmadan, amaç yavaş yavaş koyulaştırma. Aynen öyle. Bu sayede geçişli oluyor. Evet. Gözlerimdeki boyutlandırma işlemini tamamladım. Bayağı da güzel oldu. Oğlum, beğendin mi Evet, Rıfat'cığım? çok güzel oldu. Çok teşekkür Eline ederim. sağlık. Şimdi de o zaman göz pınarlarımıza aydınlık vereceğiz. Aynen öyle. Bunun için şuna ne dersin? Çok güzel bir renk, bence o da yakışacaktır da Yine sana. karıştırma fırçamla da Aynen. uygulayabilirim. Aynen, herkes de paletindeki en açık renkle yapabilir bunu. Süper. Şöyle çok hafif dokunduruyorum. Şimdi göz pınarlarından aslında birazcık daha yayıldım içe doğru. Aynen, fırçada kalanlar. Fırçada kalanları. Yani şurada o kadar zaten güzel giriyor ki bu fırça içeri. Tam göz pınarınızı tutup buraya biraz oturtturduktan sonra galiba içeri süpürerek bu yapmak Aynen, lazım. zaten direkt geliyor. Fırçada kalanlar oraya da Aynen. bulaşıyor zaten. Kendi kendine oturmuş Çok oluyor. rahat şekilde oturdu buraya. Şimdi nasıl? Gayet güzel. Güzel mi? Şimdi sıra geldi şakaklara aydınlık vermeye. Açıkçası ben highlighter'ı birazcık daha hafif kullanıyordum ama Rıfat dedi ki bugün artık birazcık daha yoğun kullanabilirsin. Evet, biraz daha yoğun, daha böyle bir ışıltılı, daha bir ortaya çıkaracak. Tamam, o zaman bugün normalden birazcık daha, bir tık daha abartılı kullanacağım. Şuralara, şu gördüğünüz şakak kısımlarıma şimdi highlighter süreceğim. Bunu da yine böyle yassı, kesik bir allık fırçasıyla da uygulayabilirler herhalde çok rahatlıkla. Yani. Hem Şakaklara kontür. zaten tampon kullandıkça hafif aşağı ve yukarı doğru da gelecektir. Tamam, süper. O zaman yine azar azar alıp fazlalaştıracağım. Aynen. Açıkçası daha önce hiç bu kadar yoğun uygulamamıştım ama çok hoşuma gitti. Fırçada kalanları da şu tam iki kaşımın ortasına, Ve de dudağımın üstüne uyguladım. Bilmiyorum şu an görünüyor ama gerçekten inanılmaz parlak oldu, çok şık duruyor. Şimdi gözlerimin içine ten rengi göz kalemi uygulayacağım. daha aydınlık ve daha büyük görmesini sağlar Aynen. bu da. Direkt alt iç çizgi Aynen. uyguluyorum. Alt içe. Şimdi allık uygulayacağım. Bunun için ben Milani'nin şeftali tonu allığını seçtim. Gülümsediğimde ki şu kısımlara çok hafif uygulayacağım ama. Aynen. Zaten şu bile yeterli bence. Şimdi kirpiklerime bolca maskara uygulayacağım. Önce birinci kat uygulayacağım. Ondan sonra da ikinci kat uygulayacağım.
kirpiklerime bol bol maskaramı sürdüm. Şimdi sıra geldi kaşlarıma. Aslında kaşlarımda ben çok fazla değişim yapmıyorum. Sadece boşlukları dolduruyorum Aynen öyle. Rıfat'cığım. Kaşları çok değiştirmemeye çalışalım. Çünkü değiştirdikçe başka bir şey oluyor. Kesinlikle. Bu sefer değişik bir şey deneyeceğim. Her zaman kullandığım transparan maskara jelimle önce kaşlarımı tarayacağım. Daha sonra o kalan boşlukları dolduracağım biraz kuruduktan sonra. Şimdi kaşlarım kururken de dedik ki bu arada dudağı bitirelim. Aynen, hızlıca bitsin. Hızlıca makyajımız. bitsin çünkü çok son halini çok merak Aynen, siz de ediyorum. Çok makyajınızı yaparken öyle heyecanlanıyorum. pratik davranırsanız daha çabuk olur. Tabii çok mantıklı. Bir taraftan kururken öteki taraftan da başka işleme geçebilirsiniz. Şimdi ben normalde çok fazla dudak kalemi kullanan biri değilim ama gene de çok hafif dudağımın kenarına çerçeve verip birazcık daha ruju belirginleştirmeyi de seviyorum. Aynen, belirginleştirmek daha güzel oluyor. Dudaklar daha net duruyor. Aynen. Bunun için de ben MAC'in Boldly Bare dudak kalemiyle çok hafif belirginleştirip daha sonra favorim olan MAC Kinda Sexy Benim de kullanacağım. favorim. Senin de en favorin. Aynen. Şimdi dudak kalemiyle dudaklarımın etrafını çerçeveledim ve hafif farkındaysanız içine de taştım. Biraz içini de dudak kalemiyle doldurdum. Şimdi Kinda Sexy rujumu zaten çok yoğun sürmeyeceğim. Çok hafif dokunduracağım Aynen. dudağıma. Rujumu da sürdükten sonra biliyorsunuz kaşlarımın kurumasını bekliyordum. Şu anda kaşlarım kurudu. Bu boşluklara benim son zamanlarda çok sıkça kullandığım H&M'in en açık tondaki kaş kalemiyle boşluklarıma şöyle minik çizikler atacağım. Evet, kaşlarımı da doldurdum. Şimdi son olarak şu T bölgemdeki parlamayı almak için ben Rimmel London'ın Stay Matte transparan pudrasını kullanacağım. Şöyle önce bir. Yine tampon hareketlerle yapıyorum bunu. Değil mi Rıfat? Aynen, tampon hareketlerle çok rahat olacak. Hem de makyaj bozulmamış olacak. Evet. Şöyle hafif burnumdan da geçeyim. Nasıl buldunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Biz bu videoyu çekerken gerçekten çok keyif aldık değil mi Rıfat? Evet, çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü devamı gelebilir eğer fazla beğenirseniz. Aynen öyle. Bu arada Rıfat'ın da bir YouTube kanalı var. Rıfat Yüzüak kanalının adı. Lütfen Rıfat'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma eğer yeni geldiyseniz ve videolarımızı beğenirseniz benim de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek güle. üzere. Hoşçakalın.